Selam dostlar, hoş geldiniz. Yeni başlayanlar için rehber niteliğinde, halihazırda oynayanlar için de toplayıcı komutanların ileri seviyelerde daha verimli kullanımı hakkında fikirlerimi sizlerle paylaşacağım. Mümkün olduğunca size sıkmadan hızlı bir şekilde videoya geçelim. Yeni başlayanlar için size şöyle bir şey söyleyebilirim. İlk başlarda XP kağıtlarını normal savaşacağınız komutanlara da dağıtmanız gerekiyor. Toplayıcı komutanlara da dağıtmanız gerekiyor. O yüzden toplayıcı komutanlarınızı 17. seviyeye getirmeye çalışın. 17. seviyeye getirdiğinizde temel toplama bufflarını alacaksınız. Yani taşın, altının ve gıdanın, odunun işte buradaki %30 bufflarını elde etmeniz için yeterli olacak toplama komutanlarınızda. Ondan sonraki seviyelerde şöyle bir şey ortaya çıkıyor. 37 seviyeye ulaşması gerekiyor komutanınızın. 37 seviyeye ulaştığı zaman şurası hariç, yani burası hariç, burayı direkt almış oluyorsunuz. Burada da işte %25 toplama hızı kazanıyorsunuz. İlk etapta 37. seviyeye ulaşıp bunu elde etmeye çalışıyorsunuz. Bu herkesin, yani şu anda halihazırda 100 milyon olmuş adamın da oyunun başında yapmış olduğu, hani hepimizin yaptığı şey bu aslında. 37 level'da burayı almak. Ondan sonraki dönemde şöyle bir şey gerçekleşiyor. Ekonomi bölümü, teknolojilerdeki ekonomi bölümü fulleniyor. Gem toplama konusunda ihtiyacımız olmaya başlıyor. Hani gem çok kısa sürede toplanan ve hızlı hareket etmemiz gereken gidiş gelişlerde bir hal alıyor ve onu sağlayabilmemiz için kuşatma birimlerinin intikal hızı bizim için önemli olmaya başlıyor. Sadece gemi içinde değil, birçok zaman online süreniz yüksek olduğunda kuşatma birimlerini kullandığınız için hani kuşatma birimlerinin intikal hızını arttırmanız sizin için daha verimli olacaktır. Daha fazla farm yapabileceksiniz. Daha fazla kaynak kazanacaksınız. Zaten bu oyunun %50'si farm yapmak. Çünkü savaş oyunu bu. Sonuçta savaşın bir kaynak bedeli oluyor. Bu gerçek hayatta da böyle. Onu kaldırabildiğiniz sürece savaşabiliyorsunuz. Onu kaldırabilmeniz için de bu ufak tefek intikal hızı bonuslarının aslında uzun vadede çok büyük önemi var. Yani kısa vadede çok büyük bir şey gibi görünmese de, yani 5 dakikada gideceğin yere 3 dakikada gitmek senin için kısa vadede çok önemli bir şey gibi gözükmese de uzun vadede o süre birikerek sana oyun süresinde hayatına geri dönüş yapıyor. Oyunda sana hani işte 50 dakikada bir yeri farmlıyorsun, geri dönüyorsun. Bu bir günlük periyotta aslında bir tane daha yer farmlamana, bir tane daha kaynak yeri farmlamana falan tekabül edebiliyor. 40 level barajını hallettikten sonra yetenek ağacına dair e, yapmamız gereken bir şey kalmıyor aslında toplama kısmında. Toplama kısmında bu özellik ağır yaralı birim almanızı engelliyor saldırdığınızda. %2 daha az oluyor. İşte 3 verseniz %6 daha az ağır yaralı almanızı neden olacak. Yani gerek var mı? Çok da önemli değil. Çünkü biz toplama komutanlarını savaştırmıyoruz. Burasına da ihtiyacımız yok. Buraya da ihtiyacımız yok. Hani savunma ve saldırı buradan almamıza gerek yok. 40 level'dan yukarıya çıkaracağım. Ben artık farmlamanın dibine vuracağım. Deliler gibi gem farmlayacağım. VIP'de, etkinliklerde o gemleri kullanacağım diyorsanız ihtiyacınız olan şey intikal hızı. Çünkü intikal hızı, o bölgeye ne kadar intikal ederseniz, mesela işte KVK haritasında birinci bölgede çok yavaş hareket ederseniz kaynaklar çok kısıtlı olduğu için daha az farmlayabileceksiniz. Artı işte gemler, işte şöyle gem toplamaya iki yönle çıkabiliyorsun. Ya full ordu çıkıyorsun, o kaynaklar arasında geçiş yapıyorsun. Yani iki gem yeri arasında geçiş yapıyorsun bittikçe. Ya da işte git gel yapıyorsun. İntikal hızı bu noktada senin için çok önemli bir duruma geliyor. Ne kadar intikal hızı, o kadar daha fazla gem farmlaman. İşte gem farmlayanlar insanlar hani birbiriyle de çakışma durumu oluyor. Ne kadar intikal hızın yüksek olursa sen bir önceki geme daha hızlı girdiğin için o gemden hızlı bir şekilde toplayıp çıktığında diğer göme yavaş bir şekilde giden insana göre daha önce çıkmış olacaksın. Daha önce hareket üstünlüğün olacak ve bir an önce gitmeye başlayacaksın ve kapmaya başaracaksın. Genel itibariyle size tavsiyem şu. Entegrasyon ağacında burası var. İntikal hızını arttırmaya yönelik. Bunu 10 tane yetenek puanıyla buraya ulaşıp %9 intikal hızını alabiliyorsunuz. Genel itibariyle şöyle bir şey var. Genelde toplama ve entegrasyondan sonra bu taraf birçok komutanda beceri.
Beceri yetenek ağacında intikal hızına yönelik böyle çok fazla şey yok. Ama destek yetenek ağacında Jeanne d'Arc'ta mesela burayı alabiliyorsunuz. Direkt buradan %3 aldım. Sonrasında da buradan 10 saniyeliğine %60 intikal hızımı arttıracak bir buff aldım. Bu nerede işime yarıyor? Şehrimden çıktığımda 10 saniye %60 daha hızlı gideceğim. Artı kaynaktan çıktığım zaman, kaynağın bitirdiğim zaman veya bitmeden direkt çıktığım zaman %60 daha hızlı gidebileceğim. Bir şekilde farmcılarınızı kesmeye gelen birileri varsa onlardan kaçarken de çok işinize yarayacak bir skill aslında. Kaynak noktaları arasında hızlı hızlı geçiş yapabiliyorsunuz intikal hızınızı arttırarak. Bu da güzel bir özellik. Ondan sonrasında hala level kasmaya devam edecekseniz 52 level'da buraya ulaşabiliyorsunuz. Jeanne d'Arc için söylüyorum bunu. Ama beceri yetenek ağacına olan bir komutanınız varsa genel itibariyle buraya gitmenizi tavsiye ederim. Toplama kısmındaki 40 level'da yapacağınız şeyleri, söylediğim şeyleri hallettikten sonra intikal hızında buraya gitmenizi, onu almanızı tavsiye ederim. İntikal hızı sizin için önemli olacaktır. Bu noktadan sonra size söyleyeceklerim neler? İtemlere geçebiliriz. Genel itibariyle itemlerde yeni başlayanlar için tavsiye ettiğim 2 tane item var. 2 tane kıyafet giydirebilirsiniz. Şöyle ki ekipman olarak %2 verir. Kritik patladığında %3 alırsınız. %1 de oradan gelir. %1 de bu veriyor. %0.5 de kritik patladığında geliyor. Yani işte yeni başlamış bir oyuncunun çok fazla ekipman parçası üretme noktasında harcamalarını toplayıcı komutanlara yapması doğru değil. Çünkü savaştığı komutanlarını güçlendirmesi önemli. O yüzden de bu ikisini yapacaksanız yapın. Beyaz itemler kolay yapılırlar. Masrafları çok yüksek değil. Ama ilerleyen seviyelerde bir yerden sonra işte devreye hasatçının seti devreye giriyor. Orman muhafızı seti var morlarda mesela. Onlar devreye giriyor. Ha, bunların yapımı hem altın masrafı anlamında çok yüksek masraf, hem de yeni oyuncuların elde etmesi çok zor olacak şeyler. Buna mesai harcamanız doğru olmayacaktır. Ben size direkt bu konu hakkındaki görüşlerimi de anlatayım. İki set arasında şöyle bir durum var. İki sette eş parça olmayan parçalar var. Yani mavi seti yaptığınızda morun eldiven ve silahını kullanabiliyorsunuz. %10 buradan, %6 buradan, %16 ekstradan alıyorsunuz. İki parçadan dolayı da kıta yükünüzü %20 arttırabiliyorsunuz. Bu güzel olabilir. Ben bu şekilde tavsiye ederim. Yani toplam bir set yapacağız diyorsanız maviyi yapın. Üzerine de mordan iki parça elde edin. Çünkü çok fazla, hani mor item yapmanız için çok fazla kemik üretmeniz gerekiyor. Çok fazla yıpranırsınız. Bu da çok, hani late game'de, çok oyun sonralarında ihtiyacınız olabilme ihtimali olan şeylerden bahsediyoruz şu anda. Hani oyun ortalarında genel itibariyle yapacaksanız bence hani e, eğer savaşta kullandığınız tüm komutanların ihtiyacı olan setlerinizi bitirdiyseniz, ekipman parçalarını bitirdiyseniz, savaşta verimli bir şekilde rahat rahat savaşabilecek olduğunuzu düşünüyorsanız mavi ekipmanlarınızı yapmanızı tavsiye ederim. Hasatçının mavi setini yapmanızı tavsiye ederim. Neden? Çünkü bu setin her parçası %5 veriyor. Totalde %20 toplama hızı veriyor. Şuradan bir %10 alıyorsunuz. %30 kazanıyorsunuz. Artı kıta yükünüzü de arttırıyor. Yani kıta yükünü de %20 arttırıyor. Böylece daha fazla toplayabiliyorsunuz. Bu seti giydiriyorsunuz. Gemler arasında geziyorsunuz da geziyorsunuz. Özellikle Event'e toplamayla ilgili, Event'e oynayacağınız zaman en güçlü vali olabilir mesela. Bu set sizin için çok güzel olabilir. Yani işinizi çok güzel görebilir. Gem toplamak çünkü en güçlü valide en yüksek puanı veriyor. Genel itibariyle bu setle ilgili birçok ordunuzla toplama yapıyorsanız, online süreniz yüksekse, bu seti yaptınız diye bir tane seti tamamen bir komutanınızın üstünde tutmanıza gerek yok. Şöyle bir tavsiye verebilirim size. Ee, Bu setten toplamda %30 buff alıyorsunuz. Ama bir komutanınızı alıyorsunuz. İkinci bir komutanınızı da güçlendirmek isterseniz %10 buff'tan feragat edip iki komutana %20 buff verebilirsiniz. Hani kafalıkla işte kaftanı tutup bir komutana giydirirsiniz. Kafalıkla kaftan %10 verir. İki parça set giymekten %20 alırsınız. Ya işte
Pantolonla ayakkabıyı da tutup başka bir komutana verirsiniz. Aynı şekilde ona da %20 buff vermiş olursunuz. Ha, %30 bir komutanınızda buff olmaz. Oradan %10 feragat edersiniz ama diğer bir komutanınızda %20 toplama hızı buff'ı vermiş olursunuz. Bu şekilde daha verimli kullanabilirsiniz. Bu şekilde tavsiye ederim. Hasatçı botunu yaptığınızda da eline de bir demin gösterdiğim gibi şu beyaz kılıçtan yapıp biraz daha toplama hızı alabilirsiniz. Kritik patlamazsa %2 ile devam edersiniz. Böylece hızlı hızlı gemlerinizi toplayabilirsiniz. Setler hakkındaki görüşlerim de bu şekilde. Benim söyleyebilecek daha fazla bir şeyim kalmadı. İyi oyunlar diliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey varsa, hakkında konuşmamızı istediğiniz bir şey varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Teşekkür ederim. İyi günler.